Evet, hoş geldiniz. İlk çekimimde sağ olsun canım kameram yüzüme netlemediği için ikinci çekimde artık daha değerli toplu bir videoyla karşınızdayım. Kendine yetişememek bugünkü konumuz. Güzel bir ortamda sessiz sakin olacağını ümit ettiğim. Bakalım. Bismillah diyelim. Şimdi kendine yetişememek nedir? Ne tür insanlar bunu yapar? Önce bir bunu tanımlayalım, bunu konuşalım istiyorum. Kendine yetişememek aslında bir nevi şöyle. Her toplumda şöyle insanlar vardır. Sizi belirli meslek gruplarına iten, belirli kalıplara sokmaya çalışan, sürekli bir şeylerin iyi olduğuna inandıran ya da bunu siz kendiniz de yapabilirsiniz. Bir idealize ettiğimiz bir insan kalıbı vardır. Biz bu idealize ettiğimiz insan kalıbına hiçbir zaman erişemeyiz, erişemeyeceğiz de. Buna erişmeye çalışarak zamanımızın büyük bir bölümünü geçiririz. Sonunda da erişemeyince mutsuz oluruz. Bugünkü konumuz bu. Kendine yetişememek, kabaca tabiri bu. Ne tür insanlar yapar? Daha çok herhalde çocukluk travmaları ile ilgili olsa gerek. Başarı ile ilgili takıntıları olan, travmaları olan insanlar olsa gerek. Daha çok onların yaptığını inanıyorum. Çevrenizde de varsa bu videoyu onlara gönderebilirsiniz. Ya da kendiniz iseniz izleyebilirsiniz. Hep bir şeyden memnun olmayan ya da memnun olsa bile hep daha iyisini yapmaya çalışan, kendini tebrik etmeyen en büyük belirtisi. Sürekli idealize ettiği kendine yetişmeye çalışan insanlar kendine yetişemiyor. İdealize ettiği kendini gerçekleştiremiyor. Bir arkadaş grubunda bir yerde genel olarak bir oyun oynamışsanız, mutluysanız, bir şeyler yapıyorsanız ve bir insan da sürekli daha iyisini kovalamaya çalışıyorsa o insan kendine yetişemiyor olabilir. Şimdi biraz daha konuyu açalım istiyorum. Şimdi bir pist düşünün, koşu pisti. Fakat bu koşu pisti 2 kişilik. Önde koşan, idealize ettiğiniz kendiniz, arkada koşan, ona yetişmeye çalışan da gerçeklerle dolu dünyaya sıkışmış kendiniz. Hiçbir zaman idealize ettiğiniz kendinize yetişemeyeceksiniz. Çünkü ideal bir kavram eksiklerden münezzehtir. Enerji kayıpları bu sistemin dışındadır. Hataları bu sistemin dışındadır. Bir iyi vardır, bir mükemmel vardır ideal dünyada. Fani bizler ise bu idealize ettiğimiz dünyaya çok uzağızdır aslında. Enerji kayıplarının olduğu, duyguların olduğu, farklı etkenlerin olduğu, iklimin olduğu, dış şartların olduğu, bunu daha çok çoğaltabiliriz. Bir dünyada idealize ettiğimiz kendimize hiçbir zaman yetişemeyiz. Bu böyle diye oturup ağlamanın da bir anlamı yok. Sen ben böyleyiz diye herkes böyle. Sadece biz böyle değiliz yani. Bu durumdaysanız artıları nelerdir peki? Bunu da konuşalım istiyorum. Her zaman bardağa boş tarafından bakmayalım. Bu durumdaysanız aslında tek artısı hep daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu. Başka bir artısı yok maalesef. Üzülerek söylüyorum. Hep daha iyisini yapmaya çalışırken ne kendinizi ödüllendiriyorsunuz, ne kendinizi tebrik ediyorsunuz, ne kutlamak için özel bir vakit ayırıyorsunuz kendinize. Ne resetlenebiliyorsunuz, mentalinizi resetleyip farklı bir sınava, farklı bir hedefe, farklı bir amaç için tekrar odaklanamıyorsunuz. Arada çok zaman kaybediyorsunuz. Bu durumdan kurtulmak için ne yapabiliriz? Onu da söyleyelim hemen. Kendimize merhametli davranmalıyız. Tamam, gerçekçi konuşalım. Kendimizi hırpalayalım gerçekçi konuşurken. Gerçekleri gün yüzüne çıkaralım. Hatta benim hayat felsefeme göre sürekli net ve dürüst olalım. Hem kendimize karşı hem başka insanlara karşı. Fakat kötü olayları da, başımıza gelen kötü şeyleri de es geçmeyelim. Onlar yokmuş gibi davranmayalım. Kendimize çok yüklenmeyelim. Ve şöyle bir ölçüt de var. Yeterince çalışıyorsan sıkıntı yok. Yeterince çalışıyorsan, hele ki tevekkül inancı da işlemişse sana doğru bir şekilde, sıkıntı yok abi. Bir problem yok. Kuzenimden de öğrendiğim gibi gece yattığında, gece uyumadan önce kafanı yastığına koyduğunda vicdanın rahatsa, bir sıkıntı yoksa içeride tamamdır, eyvallah. Yeteri kadar çalışmışsın demektir. Yani her zaman planlama defterlerine yazdığımız saatler kadar çalışıp, koşup, antrenman yapmamıza gerek yok. Vicdanımız rahatsa günün sonunda belki de yeteri kadar çalışıyoruz. Kendimize yetişmeye çalışarak bir ömrü feda edemeyiz. Bir geleceği feda edemeyiz. Belki potansiyelimiz çok daha fazladır. Fakat sürekli kendimize yetişmeye çalıştığımız için, tırnak içerisinde söylüyorum, potansiyelimizi gerçekleştiremeyebiliriz. Bu çok üzücü bir durum. Çözümü de çok basit aslında. Ben en göze çarpan etkenleri söyledim. Sizin daha iyi çözümleriniz varsa yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Bir beyin fırtınası da gerçekleştirebiliriz. Problem kısa olmasına rağmen, tespiti kısa olmasına rağmen, çözümleri kısa olmasına rağmen mücadele etmesi, başa çıkması zor bir şey bu. Çevrenizde varsa böyle insanlar, bu videoyu insanlara gönderebilirsiniz.
Farkındalık bir problemi çözmenin ilk aşamasıdır, fark etmek. Es geçmeyelim. Kendimize çok kırpalamayalım. Görüşürüz tekrar. Sağlıcakla kalın.